Merhabalar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bir önceki videoda anlatmış olduğum yelek ve ondan önceki videomda anlatmış olduğum hırka modeline uygun hazırladığım patiğin yapımını anlatıyorum. Sayıları hırka ve yelekte olduğu gibi bir yaşa uygun. Modelde orta kalınlıkta bambu içerikli bir ip kullandım. Şiş numaram 3,5. Modelin yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Desteğiniz benim için çok önemli. Yelek ve hırkanın videosunu da video sonuna ekliyorum. Tıklayıp örüp takımlayabilirsiniz. Model için şişime 33 ilmek atarak başladım. 33 ilmeği bir sıra haroşa örelim. ilmeği bir sıra haroşa ördüm. Artırmalarımıza ön yüzde başlıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir gizli artırma yaptım bu şekilde. Ardından 14 ilmek örüyorum. ilmek ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Ortada bir ilmek örüyorum. Diğer yanından artırıyorum. Sonrasında 14 ilmek daha örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeği daha örüp artırma sırasını tamamladım. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Sıra başında da her zaman ipimizi arkaya atıp ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Artırmış olduğum ilmeği şu şekilde yandan şişimi geçiriyorum. Çapraz ve örüyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Artırdığımız ilmekleri arka yüzde bu şekilde örüyoruz. Çapraz şişimizi geçiriyoruz ve örüyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Sırayı tamamladım. İkinci artırma sıramıza geçtik. Şimdi bir önceki sırada birer ilmek artırmış olduk. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kez artırdığım ilmeği de katıyorum. Burası 3 oldu. 1 2 3 artırmamı yapıyorum. 14 ilmeğimiz her iki kenarda sabit. Yine 14 ilmek örüyoruz. ilmek ördüm. Artırmamı yapıyorum. Bu kez ortada bir ilmek örmüştük bir önceki sırada. Her iki yanından artırmıştık. Bunlar 3 ilmek oldu. Gördüğünüz gibi artırdığımız ilmeklerle. Onun öncesinde artırdım. 14 ilmek sonrasında bu 3 ilmeği örüyorum. Orta kısımda ve kenar kısımda her artırdığımız ilmeği bu kısımlara katıyoruz. 3 ilmeği ördüm. Artırmamı yapıyorum. Yine 14 ilmek örüyorum.
Bir önceki artırdığımız ilmekte bu kez sıra sonunda 3 ilmek kalıyor. Bir öncekinde 2 ilmek kala artırmıştık. Artırdığımız ilmeği her zaman sıra sonuna ekliyoruz. Tıpkı sıra başında yapmış olduğumuz gibi. Artırmamı yapıyorum. Şimdi bu artırma yönteminin 2 mantığı var. Bunları öğrendikten sonra karıştırma olmaz. Dilerseniz işaret de takabilirsiniz bu kısımlara. Şöyle anlatmak istiyorum. Başta 1, 2, 3 ilmeğimiz vardı. Bir önceki sırada 2 ilmeğimiz vardı. Bir sıra artırdığımız için bu bir önceki artırmış olduğumuz ilmeği de ekledik. Başlangıçta 3 ilmek oldu. Sonrasında artırdık. Şimdi bir sonraki artırdığımız sırada bu kısım 4 ilmek olduğu için 4 ilmeği örüp sonra artırıyoruz. Yani artırdığımız her ilmeği başta bu kısma ekliyoruz. Sonrasında bu 14 ilmeği sabit örüyoruz. 14 ilmeğin sonunda artırmamızı yapıyoruz. 3 ilmeğimiz vardı artırdığımız ilmeklerle. Bu kez 5 oldu. 5 ilmeği örüyoruz. Sonra artırıyoruz. Sonra 14 ilmek. Sıra sonunda 4 ilmeğimiz olacak. Öncesinde artırıyoruz. 4 ilmeğimizi örüyoruz. 3. artırma sırasında. Bir sonraki sırada burası 5. 14 ilmek sabit. Bu kez 7 olacak. 7 ilmeğimizi örüyoruz. Artırıp sonra sonunda artırıyoruz. 14 ilmeği örüyoruz. Artırmamızı yapıp 5 ilmeğimizi örüyoruz. Bu şekilde. İkinci mantıkta şöyle. Buradaki 14 ilmeğin başına ve sonuna birer işaret takıyoruz. Bu kısımda da aynı şekilde. Örüyoruz. 14 ilmeğin öncesinde 1 artırıyoruz. 14 ilmeği örüp sonunda 1 artırıyoruz. Orta kısımdaki ilmekleri örüp bu taraftaki 14 ilmeğe gelmeden önce 1 ilmek artırıyoruz. 14 ilmeği örüp sonunda da 1 ilmek artırdıktan sonra kalan ilmekleri örüyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Sadece ilmeklerimizi haroşa örüp ön yüzde artırmalarımızı yapıyoruz. İstediğiniz şekilde anlattığım gibi her iki mantıkla da ilerleyebilirsiniz. Bu ikinci artırma sıramızdı. Toplamda 5 defa artıracağız. 3 defa daha artırmamızı yapalım. Arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Patiğin taban kısmını toplamda 5 defa artırdım. Artırma kısmımız tamamlanmış oldu. 53 ilmeğe ulaştık. 53 ilmeği bir 4 haroşa çizgisi daha öreceğiz. Bu kısımda 6 haroşa çizgisi oluştu. 10 haroşa çizgisini tamamlayalım. Sonrasında patiğimizin bu kısmına geçiyoruz. 53 ilmeği 4 haroşa çizgisi daha ördüm. Toplamda 10 haroşa çizgimiz oluştu. Şimdi ayrımlarımızı yapıyoruz. Şöyle anlatayım. 21 ilmek sağda, 11 ilmek orta kısımda, 21 ilmek de solda kalacak şekilde tabanımızın ayrımlarını yapıyoruz. 21 ilmek bu kısım, 11 ilmek bu kısım, 21 ilmek bu kısım. 11 ilmek üzerinden patiğimizin ön kısmını yapacağız. Başlayalım. 21 ilmek örelim. ...21 ilmek ördüm. 11 ilmek de orta kısmı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi buradan sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 10 ilmek de örmüştük. Şimdi 11. ilmek ve kenardan yan taraftan alacağımız bir ilmeği birlikte örüp bu kısımda kesiyoruz ön yüzde. İpimizi öne aldık. 2 ilmeği birlikte
ters örerek kestik. Hemen buradan arkaya çeviriyorum. Artık bu kısmı örmüyorum. Kesme yaptığımız ilmeği örmeden şişimize aktarıyoruz. Sonrasında bunu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek haroşa ördüm. Bu kez 11. ilmek ve diğer yandan bir ilmeği alarak düz örerek kesiyoruz. 2 ilmeği birlikte düz örüp kestim. Ön yüzde ters örerek kesiyoruz. Buradan arka yüze dönüyoruz. Burada da düz örerek kesiyoruz. Örgümü çeviriyorum. Artık sadece bu 11 ilmek üzerinden kesme işlemini yapıyoruz. Kesme işlemi yaptığım ilmeğimi yine ön yüzde örmeden aldım. Ardından onu da sayarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. 11. ilmek ve bu kenardan bir ilmeği ekliyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte ters örerek kestim. Buradan örgümü çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Kesme yaptığım ilmeği 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeğin yanına kenardan ilmek ekledim. İkisini birlikte düz örerek kestim. Ön yüze tekrar geçtim. Bu şekilde kesme işlemini yapıyoruz. Bir kez daha birlikte yapalım. Sıra başında ilmeğimizi örmeden aldık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi öne alıyorum. Son kalan ilmeğimin yanına kenardan bir ilmek ekledim. Birlikte ters örerek kestim. Arka yüze geçtim. İlmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeğimin yanına yine yandan bir ilmek ekledim. Arka yüzde ikisini birlikte düz örerek kestim. Şimdi bir bakalım. Evet. Yavaş yavaş bu şekilde ilmeklerimiz kesiliyor ve burun ucu bu kısım ortaya çıkıyor. Bakın böyle bir hat oluşuyor ilmek kestikçe. Kesme işlemine her iki tarafta 14 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Yani toplamda şişimizde 39 ilmeğimiz kalacak. Kesme işlemine her iki kenarda 14 ilmeğimiz kalana kadar devam ediyoruz. Yani toplamda şişimizde 39 ilmeğimiz kalacak. Kesme işlemine her iki kenarda 14 ilmek kalana kadar devam edelim. Yani toplamda şişimizde 39 ilmek kalacak. Kesme işlemine her iki kenarda 14 ilmek kalana kadar devam edelim. Bu işlemin sonucunda toplamda şişimizde 39 ilmek kalacak. Patiğin kesme işlemi tamamlandı. Şişimde toplamda 39 ilmeğim kaldı. En son arka yüzde kesme işlemini uyguladım. Şimdi bu kısımdan devam ediyorum yine. Bu sırayı tamamlıyoruz artık. Şimdi bu bilek kısmında bir 4 haroşa çizgisi daha örüyoruz. Sonrasında lastik örgüye geçiyoruz. Tüm ilmeklerimizi 4 haroşa çizgisi daha örelim. Tüm ilmekleri bir 4 haroşa çizgisi daha ördüm. En son sırayı ön yüzde örüp geldim. Şimdi lastik örgüyü arka yüzde kuruyoruz. Şöyle göstereyim. Daha düzgün bir görüntü elde etmek için.
Yine sıra başlarında ipimizi arkaya atalım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir düz, bir ters örerek tekli lastik örgünün kurulumunu yapıyoruz. Sıra sonuna geldim. En son ilmeğimde ters. Yine aynı şekilde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi de düz örerek lastik örgümü ilerletiyorum. Bu ikinci sıramız lastik örgüdeki. Toplamda 18 sıraya tamamlayalım. Sıra lastik örgüyü ördüm. Şimdi bu uç kısımdaki modele geçiyoruz. Modelimizi arka yüzle kuruyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında 2 düz örüyorum. Bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz. Buradaki yaprak 5 ilmekten oluşuyor. Aralarda da 3'er ters ilmeğimiz var. 1, 2, 3 ters ördüm. 2 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz. İkinci yaprak modelimiz. Arada 3 ters. Tekrar 3. modele geçtik. 2 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz. Arada 3 ters. 4. yaprağa geçtik. 2 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz. Arada 3 ters. 5. yaprak 2 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 2 düz ve sıra sonunda bir ters. Modelin arka yüzüne geçtik. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında yaprak kısmındaki 7 ilmeği ters örüyorum. Aralarda 3 ters örmüştük. Bunlar da arka yüzde 3 düz. 3 düz, 7 ters şeklinde sırayı tamamlayalım. Yedi ilmek yaprağın ters ilmeklerini ördüm. Bir ilmeğim kaldı. Bunu da düz örüyorum. Ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Yaprak kısmında 1, 2, 3 düz, bir dola, ortadaki ilmeği ördüm, bir dola, 3 düz örüyorum. Aralarda 3 ilmek ters. Sonrasında yine 3 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 3 düz. İkinci artırma sıramız da bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda bir ters ilmeğimizi örüp arka yüze çeviriyoruz. Sıra başında ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu kez 2 ilmek daha artırmış olduğumuz için 9 ters, 3 düz, 9 ters, 3 düz şeklinde devam ediyoruz. Arka yüzü de örüp ön yüze geçtim. 3. artırma sıramız. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bu kez 4 düz ilmek örüyorum. Ardından bir doluyorum. Bir düz, bir dola, 4 düz ilmek örüyorum. Arada 3 ilmek ters. Sonrasında yine 4 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 4 düz şeklinde devam ediyorum. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Arka yüze geçtiğimizde de bu kez 11 ilmeğimiz olacak. Yaprak kısmında 11 ters, 3 düz şeklinde örelim. Her ön yüzde 3 defa artırdık. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Modelimize
kenar kısımlardan eksiltip yine orta kısımdan aynı şekilde artırarak devam edeceğiz. Bunu her ön yüzde 2 defa uygulayacağız. Yani toplamda buradaki ajur yuvalarımız 5 tane olacak. Sonrasında ilmeklerimizi kapatacağız. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu 2 düz ilmeğin şu şekilde yönünü çeviriyorum. Bir önceki üste gelecek şekilde ikisini birlikte örerek kestim. Sonrasında 3 ilmek örüyorum, bir doluyorum, bir düz, bir dola, 3 ilmek ördüm. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bunları bir işlem uygulamadan ikisini birlikte örerek kesiyoruz. Bu şekilde yine arada 3 ters ördüm. Bir kez daha göstermek istiyorum. Sağdaki 2 düz ilmeği bu şekilde yönlerini çeviriyorum. İkisini birlikte örüp kesiyorum. Sonrasında 3 düz, bir dola, bir düz, bir dola, 3 düz. Sıra sonundaki 2 ilmeği de birlikte örerek kestim. Aynı işlemi diğer yapraklara da uygulayalım. Arka yüze geçtiğimizde de yine yapraktaki ilmeklerimiz ters. 3 de aralarda düz ilmeğimiz var. Sonrasında ön yüze geçtiğimizde yine aynı şekilde aynı işlemi yapalım. Baştaki ilmeğimizi alalım. Sonrasında sıradaki 2 ilmeğe aynı işlemi yönlerini çevirerek birlikte örerek keselim. Artıralım yine burada düz ilmeğin her iki yanından. Sıra sonunda da bu 2 ilmeği birlikte yine örerek keselim. Sonrasında arka yüzü örüp ön yüze geçelim. Her ön yüzde 2 defa hem kesip hem de orta kısımdan artırma işlemini uyguladım. 5 tane ajur yuvamız oluştu. Arka yüzü örüp ön yüze geçtim. Şimdi ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi yine örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz örerek kapatıyorum. Bunu yaparken ilmeğimi çok sıkı tutmuyorum. Bu kısmın kasmaması için. Düz ilmeklerimi düz örerek kapattım. Şimdi ters ilmeklerimi de aynı şekilde ters örerek kapatıyorum. İlmekleri kapattım. İpimi biraz uzunca tutup dikiş için kestim. Şimdi buradan şu şekilde ikiye katlıyoruz. Buradaki modelin ön yüzüne şöyle en uçtan ilk önce bir sabitleme yapalım. Sonrasında karşılıklı bu kenarlardan alarak dikişimizi yapıyoruz. Şöyle bakın, kenardaki tırtıklardan alıyoruz. Bir 4 santim kadar da bu lastik örgü kısmını diktim. Bu şekilde ön yüzden geldik. Gördüğünüz gibi burası katlandığı için bu kısmı da dikiyoruz. Şimdi burada bir şöyle düğüm atıyorum. Sonrasında modelimizi çeviriyoruz. Şöyle modelimizin ön yüzüne. Buradan dikişimize başlıyoruz. Yine aynı şekilde karşılıklı
dikişimizi yapıyoruz yine bu tırtıklardan. Tabana kadar dikelim. Bu kısmı da diktim. Şimdi taban kısmına geçiyoruz. Şöyle iç kısımdan elimize geçirelim. Ardından şu kenar kısımlardan iğnemizi geçiriyoruz. Şöyle bakın, ilmek attığımız sıra bu şekilde karşılıklı alarak dikişimizi yapalım. Dikişi de tamamladım. Çok güzel bir model oldu. Hırka ve yeleğe uyumlu. Vakit ayırıp benimle birlikte bu modeli deneyip ördüğünüz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hırka ve yelek videosunu bu kısımlara ekliyorum. Tıklayıp örüp takımlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.